Merhaba herkese. Bugün yağlı ciltlerdeki bakımdan bahsetmek istiyorum. Bir cilt neden yağ salgılar? Aslında bu vücudumuzu korumak için bir normal doğal bir salgıdır, sebum salgısı. Fakat aşırı olduğu zaman tabii ki hoş bir durum ortaya çıkartmıyor. Hem görüntü bakımından hem de sağlık bakımından. Özellikle ergenlik çağlarında biliyorsunuz hepimizin başından geçti. Ciltte sivilcelenme ve aşırı yağlanma oluyor. Bunun nedeni hormonal dengesizlik. Fakat tabii kalıtsal faktörler var. Yanlış beslenme, yanlış beslenmeden kastettiğim tabii aşırı yağlı yiyecekler, özellikle abur cubur, cipsler, bu çikolatalar bunlar tabii ki tetikliyor. Yanlış kozmetik ürünler kullanmak, yani cilt tipine uygun olmayanlar veya cilt tipine uygun olsa da kalitesiz ürünler kullanmak da bunun nedenlerinden bir tanesi. Yine en önemli başka bir neden de cildi ya hiç temizlememek, bakım yapmamak. Çünkü yani bakımı bırakın neredeyse yıkamamak bile. Burada da cilt kendini korumak için yağ tabakasını fazlalaştırabiliyor. Veya tam tersi aşırı bakım yapmak, yani aşırı temizlik daha doğrusu yapmak da sebumu daha da arttırıyor. Bu nasıl oluyor peki? Ki sabun kullanınca da belli olur bu. Aşırı sabun kullanmak, özellikle de kükürtlü ve pH'i yüksek olan sabunları kullanırsak evet yağ tabakasını alır götürür. Çünkü sabunun öyle bir özelliği var. Fakat cilt hemen kendini tolere etmeye çalışıyor. Yağ tabakası gitti, ben biraz daha fazla yapayım. İşte cilt, daha doğrusu vücudun böyle bir özelliği var. Her şeyi yeniden yerine koymak istiyor. O yüzden biz aşırı sabun, aşırı şampuan ve bunun gibi kurutucu şeyler, yine aşırı alkol, toniklerde de var. Bazı toniklerde çok yüksek alkol oluyor. Bunları çok fazla kullandığımız anda vücudumuz tekrar yağ oluşturuyor. Yani siz yağdan kaçamıyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Evet, şimdi her bir ciltte olduğu gibi önce temizlik, cildin temizliğini yapacağız. Daha sonra peeling gerekiyorsa, peeling her zaman olmaz. Maskeleme de yine gerekiyorsa, daha sonra nemlendirme ve kremleme, yağlama ile beraber biliyorsunuz bir cilt bakımını temelde bitiriyorduk. Evet, temizlikten sonra peeling işlemini yapabiliriz. Peeling ciltteki ölü tabakaları alıp götürme işlemi. Bu temizliğin bir parçası oluyor aynı zamanda. Fakat peeling tabi dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aşırı hassas ciltlerde uygulanmaması gerekiyor veya sık sık uygulanmaması gerekiyor. En fazla haftada 1 veya haftada 2 olabilir. Bunun için önereceğim benim salisilik asit, yani aspirinin de içinde bulunan doğal bir asit, salisilik asit. Bu bir bitkiden çıkıyor. Ülkemizde değil, başka bölgelerden bir bitkinin yapısında oluşan bir asit. Aspirin normalde biliyorsunuz ağrı kesicidir. Aynı zamanda kanı sulandırma özelliği var. Buradaki özelliği de komedonlar demiştik. Komedon neydi? Siyah noktalar veya bazen beyaz da olabiliyor. Ve onların büyümesiyle beraber akneler, yani sivilcelerin oluşması, iltihaplı bir yapı. Salisilik asit hem antimikrobiyal özelliğiyle onları kurutucu özellik gösteriyor. Yağ tabakasını dengeliyor ve bu şekilde ciltteki fazlalıkları atmamış oluyoruz. Evet, 2 tane aspirini kırıp buna ben biraz yoğurt da katacağım. Çünkü cildimize sürdükten sonra biraz böyle kuruyup tabaka olmasını istiyoruz. Yani normal suyla da olabilir. Önce parçalayacağız bunu. Parçaladıktan sonra da ılık bir yoğurtla bunu cildimize yedirebiliriz. Yaklaşık bir 5-10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra kurumaya başlayacaktır zaten. Yavaşça, dikkatli bir şekilde yapalım. Ilık bir suyla yavaş buradaki tabakayı atabiliriz. Hem bir peeling olmuş olacak, yani oradaki ölü tabakalar gitmiş olacak. Hem de salisilik asit ve yoğurttaki mineraller, proteinler de vücut çekmiş olacak. Evet, peeling işleminden sonra maskeleme işlemine geçebiliriz. En güzel yöntemlerden bir tanesi kil. Burada yeşil kili ben kullanmak istiyorum. Kilin de farklı renkleri var bu arada. İçindeki minerallere göre değişiyor. Yeşil kilin içinde daha çok magnezyum, demir elementleri var, mineralleri var. Bunu kuru ciltler, normal ciltler de kullanabilir. Fakat onlarda, özellikle de aşırı kurularda, aşırı hassas ciltlerde daha dikkatli olun. Hem daha kısa sürede cildinizi tutun bunu, hem de daha uzun aralıklarla yapın. Fakat bir yağlı cilt için güzeldir. Çünkü yağ emip kendine doğru çeker. Bir çamur kıvamına getireceğiz. Yani maske biliyorsunuz yüze sürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Normal bu şimdi toz olduğu için bunu süremeyiz. 1 yemek kaşığı yeşil kil alıyorum. Yani diğer killer de olabilir ama özellikle yeşil kili tercih ediyoruz. Ve bu çamur kıvamına gelinceye kadar onu normal bir suyla veya istiyorsanız yine gerçek bir gül suyu varsa onu da katabilirsiniz. Normal bir suyla şöyle çamur kıvamına getiriyoruz.
Şu kıvam iyidir herhalde. Çamur kıvamına getirip cildimize sürüyoruz. Gözleri tabii temas ettirmeyelim. Bunu 10 dakika, maksimum 15 dakika cildimizde tutuyoruz. Ondan sonra dikkatli bir şekilde cildimizi çizmeyelim. Çünkü küçük küçük partiküller olabiliyor. Yavaş yavaş ılık bir suyla cildimizi temizlemiş oluyoruz. Bu bir tane örneklerden bir tanesi. Yine alternatif vereyim isterseniz. Bunun dediğim gibi kuru ciltler de yapabilir. Fakat daha kısa tutsunlar. Mesela 5 dakika, 7 dakika tutsunlar. Ve bir yağlı cilt haftada bir yapıyorsa kuru ciltler 2 haftada bir, 3 haftada bir yapabilirler. Diğer bir örnek ki bu da çok faydalıdır. Maya. Maya normal bir ekmek mayasıyla suyu, daha doğrusu sütü karıştırsak daha güzel olur. Hem sütün içindeki vitamin, minerallerden, proteinlerden yararlanmış oluruz. Hem de mayalar biliyorsunuz sütle beraber daha iyi bir kabarıyorlar. Ilık bir süte ne kadar? Yaklaşık bir paketin bir 1/3 kadar atabiliriz. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekliyoruz. Bunu biraz böyle çamur kıvamına gelecek. Ondan sonra yine temiz bir elimizle veya bir pamukla cildimize, yüzümüze tatbik ediyoruz. Zaten böyle yavaş yavaş kabardığını göreceksiniz. Böyle karıncalanma olduğunu göreceksiniz. Bu da hem ölü tabakayı alacak hem de yavaş yavaş onu cildinizden atarken, temizlerken de hafif bir peeling etkisi yapmış olacak. Bu da güzel bir seçenektir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Aslında yağın çoğunu almış olduk. Cildin yağın fazlasını almış olduk. Bu arada nemlendirmeye geçmeden önce şu limonu neden getirdim ondan da bahsetmek istiyorum. Salisilik asit yani aspirinle limonu karıştırdığımız zaman özellikle akne yani sivilceleri kurutmak için de birebir. Onu da tavsiye ediyorum. 1 veya 2 aspirin yaklaşık 15-20 damla aspirini yani salisilik asiti kulak pamuğuyla tam üzerine sürüyoruz ve bunu böyle bir 2-3 gün yapıyoruz. O aknenin kuruduğunu görebilirsiniz. Videoyu tamamlıyorum. Krem yapımına başka bir videodan bahsetmek istiyorum. Çünkü orada yağların cinslerinden de bahsedeceğim. Bu özellikle cilt gözenekleri kapatmayan yağlar var. Bir de kapatan yani kuru ciltler için ayrı kremler yapılıyor. Yağlı ciltler için ayrı. Onu başka bir videoya saklayacağız. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşça kalın.